Dağlar, göller, ağaçlar. Gözümüzün gördüğü bu zengin manzaranın altında aslında ne var? Atomlar mı? Daha da aşağıda protonlar, elektronlar mı? Onların altında kuarklar mı? Peki ya onların altında sadece yukarı ve aşağı spinlerden oluşmuş devasa bir kuantum örgü varsa? Bazı fizikçilerin iddiası şu: evren dediğimiz şey etkileşen kübitlerden oluşmuş bir kuantum iplikçik ağı sıvısı olabilir. Buna İngilizce string net sıvısı da denir. Yani bildiğimiz ışık, elektron, hatta madde dediğimiz şey aslında çok daha temel bir kuantum düzeninin ortaya çıkmış desenleri olabilir. Şimdi soruyu şu şekilde soralım. Eğer temelimiz sadece iki seviyeli kuantum sistemleri, yani kübitler ise, bu kadar basit bileşenlerden nasıl olup da ışık gibi sürekli davranan alanlar ve elektron gibi fermiyonik parçacıklar ortaya çıkıyor? Cevap şu fikirde toplanıyor. More is different, yani çokluk fark yaratır. Tek bir kübit sıradandır. İki tanesi dolanık olduğunda ilginçleşir. Ama sayıları astronomik olduğunda artık tek tek kübitlerden değil, o kübitlerin örgütlenme biçiminden söz ederiz. İşte buna kuantum düzen diyoruz. Kuantum düzen klasik simetri kırılmalarından farklı. Klasik maddede düzeni kristal yapıda mıknatıslanmada, sıvı katı geçişlerinde görürüz. Ama kuantum düzende iş parçacıkların dolanıklık yapısında saklı. Yani sistemin nasıl bağlandığı asıl belirleyici oluyor. Uzaktan birbirini hisseden, aynı durumun parçası olan kübit kümeleri düşünün. Bu dolanıklık yeterince büyük ölçekli ve uzun menzilli olursa ortaya yepyeni türden alan benzeri davranışlar çıkabiliyor. String net fikri tam da burada devreye giriyor. Diyor ki uzay boş değil, kübitlerle dolu. Bu kübitler öyle rastgele durmuyor. Aralarında ipliksi bağlantılar kuruyorlar. Bu bağlantılar tek tek değil, bütün olası bağlantı konfigürasyonlarının kuantum süperpozisyonu halinde. Yani sistem aynı anda sayısız farklı ağ konumunda. Biz bu hale string net sıvısı diyoruz. Bu sıvı tam anlamıyla bir kuantum ortam. Sürekli titreşen, örülen, yeniden bağlanan, kopup birleşen kuantum ipliklerinden oluşuyor. Asıl büyü burada. Bu an içindeki belirli kolektif titreşimler elektromanyetik dalga gibi davranıyor. Yani ışık dediğimiz şey bu kuantum ağının örgüsel bir dalgalanması olabilir. Daha da çarpıcı olan şu: bu ağın ucu açık kalan iplikleri de elektron gibi davranabiliyor. Yani elektron evrenin en küçük bilyesi değil, ağın üzerindeki bir defekt, bir uç, bir bozukluk olabilir. Böylece aynı altyapı hem fotonu hem elektronu üretebilir. Bu parçacık fiziği açısından muazzam bir sadeleştirme. Bunlar neden bu özellikte sorusunu, çünkü ağ bu şekilde örüldüğe indirgiyorsun. Böylece burada dolanıklık neden bu kadar kritik sorusu da ortaya çıkıyor. Çünkü fotonun yaptığı şey alanın dalgalanması, uzun menzilli korelasyon gerektiriyor. Uzak iki noktada aynı kurala uyan bir dalga görmek istiyorsan, o iki noktanın kuantum halinde de senkronize olması gerekir. Yani boşluk dediğin şey aslında mükemmelce ayarlanmış bir kuantum örgüdür. Bu örgü bozulmadan dalgayı taşıdığı için ışık hızını da elektromanyetik alan özelliklerini de belirliyor. Kısacası ağın düzeni fiziğin yasalarını belirliyor. Peki bu tabloyu biraz daha elle tutulur kılalım. Tek bir gitar teli çalarsan tek ses çıkar. Ama yüzlerce telin farklı gerginlikte ve bağlantıda olduğu dev bir rezonans ağın olsa oradan çok daha zengin, çok daha karmaşık sesler alırsın. String net sıvısı da böyle. Tek bir kübit sıkıcıdır ama evren boyutunda bir kübit ağı titreştiğinde ışık, elektron, alan, yük gibi şeyler bu titreşimin çıktısı olur. Yani biz çıktığı ayrı varlıklar zannediyoruz. Oysa onlar ağın konuşma biçimi. Bu modelin en radikal tarafı şu: temel parçacık kavramını tersine çeviriyor. Standart modelde foton temel, elektron temel, onların altı yoktur. String net yaklaşımında ise bunlar türev objeler. Temel olan şey büyük ölçekli kuantum dolanıklık desenleri. Yani temel olan ilişkiler. Bu da fizikte son 20-30 yılda yükselen bilgi temelli bakış açısıyla uyumlu. Evren madde merkezli değil, ilişki merkezli olabilir. Burada bir parantez açmak önemli. Bu anlatı çok cazip ama tamamen kabul edilmiş değil. Standart model hala deneyle en iyi doğrulanmış kuram. Kuarkların, leptonların, ayar bozonlarının özelliklerini müthiş bir hassasiyetle açıklıyor. O yüzden parçacıkların aslında ağ defekti olduğu fikri bugün için hipotez statüsünde. Üstelik string net modellerinin hepsi gerçek evrendeki tüm özellikleri şu anda üretemiyor. Özellikle zayıf etkileşimlerin belirli kiral özellikleri bu modellerden otomatik olarak çıkmıyor. Yani tablo hala tamamlanmış değil. Peki neden yine de bu kadar insan bu fikri ciddiye alıyor? Çünkü şu soruyu yanıtlayabilen çok az model var. Neden hem fotonlar hem de elektronlar aynı evrende uyumlu şekilde var olabiliyor? String net yaklaşımı çünkü aynı kuantum düzeninin iki farklı tezahürü bunlar diyebiliyor. Böylece ışıkla maddenin kökenini birleştiren bir hikaye elde ediyoruz. Fizikte böyle birlik hikayeleri çok kıymetli.
Ayrıca bu fikir sadece teorik fantazi değil. Katı hal ve kuantum manyetizma deneyleri bu tür düzenlerin küçük ölçekli versiyonlarını üretmeye başladı bile. Kuantum spin sıvısı adayları, yapay ızgara sistemleri, hatta kuantum bilgisayarlarda yapılan 50 artı kübitlik deneyler bize şunu gösteriyor. Büyük ve ince ayarlı dolanıklık görüntüleri gerçekten de oluşturulabiliyor. Çok küçük ölçekte de olsa kuantum düzen denen şey laboratuvarda gözlenebilir bir olgu. Bu da belki daha büyük ölçekte evren de böyle işliyordur düşüncesini bilimsellik sınırının içine çekiyor. Şimdi bir adım geri çekilip resme tekrar bakalım. Sıkıcı spinlerden nasıl oluyor da dağlar, ışıklar, canlılık ortaya çıkıyor? Cevap kabaca şöyle oldu. Temelde çok sayıda kübit var. Bu kübitler rastgele değil. Dolanık ve örgütlü. Bu örgüt string net denen bir sıvı faz oluşturuyor. Bu fazın dalgalanmaları ışık gibi, kusurları elektron gibi davranıyor. Bizim evren dediğimiz şey bu örgünün büyük ölçekli görüntüsü. Bu çok güzel ama son soruyu sormadan bitirmeyelim. Bu tabloyu nasıl test ederiz? En dürüst cevap şimdilik dolaylı yollarla. Daha karmaşık kuantum malzemelerde ortaya çıkan ayar alanları arayarak, daha büyük kuantum simülasyonları kurarak ve bu ağların gerçekten foton benzeri kolektif uyarılara izin verip vermediğini ölçerek. Eğer bu yapay sistemlerde evrenimsi davranışlar görürsek stringnet hikayesi güçlenir. Görmezsek en azından şunu öğrenmiş oluruz. Kübitlerden evren yapmak o kadar da kolay değil. Sonunda topu size atalım. Evrenin temelinde bir şeyler var mı yoksa ilişkiler mi var? Yani foton ve elektron gerçekten ayrı ayrı var olan parçacıklar mı yoksa kuantum dokunun konuşma biçimi mi? Eğer ikinci ise o zaman maddenin kökeni sorusu aslında hangi kuantum düzen bizi bu evrene götürür sorusuna dönüşüyor. Ve bu bence fiziği sadece açıklayan değil, aynı zamanda çok şiirsel yapan şey. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.